Herkese merhaba arkadaşlar. Tekopolis 2'nin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm bitiminde buradaki kabloları değiştireceğimi ve Immersion Engineer'in buradaki kablolarından kurtulacağımı söylemiştim. Onların hepsini şu şekilde alt tarafa taşıdım. Bütün platformların altından bu şekilde kablolar geçiyor. Sadece buradaki bizim preheater'lara kablo bağlamadım. Bunlar zaten yavaş yavaş çalışıyor. İçeride de bayağı bir steel üretmiş durumda. O yüzden bunları dedim ki şimdilik gerek yok. Steel'e o kadar ihtiyacımız var mı emin olamadım. Son olarak şuradaki, hatırlıyorsanız burada bir pump vardı. Bu pump yerine direkt olarak ben buraya tank koydum. Tank koyduğum zaman Fluid Absorber otomatik olarak tanka lavayı aktarabildi. O lavayı da ben buradan direkt bizim Fluid tanka çektim. Fluid tanktan da tekrardan yine dağıtılması gereken yerlere dağıttım. Ayrıca burada bazı resipillerin patternlarını ben crafterların içerisine verdim. Gördüğünüz gibi birçok şey yapmayı öğrettim burada. Bizim buradaki sistemlerin de arkasına bazı respiler koydum ama bunları henüz bağlamadım termal kısmına. Geçen bölümde göstermeyi unutmuşum. Şu şekilde bunları da göstereyim. Bunların arkasında da her makinenin kendi içerisinde gerekli olan şey var. Mesela Diamond kısmında ne var? Reinforcement Alloy ve Reinforced Refined Obsidian Dust var. Bu ikisi Diamond kullanılarak yapılıyor. Aynı şekilde diğerlerini de şöyle yerleştirdim. Buraya steel yapmak için gerekli olan şeyleri de yerleştirdim. Crusher'a Gold Dust ve Osmium Dust yerleştirdim. Bunların sebebi de Speed Upgrade ve Enerji Upgrade yaparken bunlardan gerekiyordu. Ayrıca bir tane daha Iron Crafter koydum buraya. Henüz burası boş. Buraya da neyi koydum? Fırın respillerini koydum. İlk olarak bir tane fırın yaparak başlayalım. Mekanizmin fırınını yapacağım direkt. O da Smelter diye geçiyor. Şu şekilde Energized Smelter diye geçiyor. Bundan bir tane yapacağım şimdi. Oraya koyacağım. Ayrıca ben burada mekanizmin tier install'larını da öğrettiğim için bunların upgrade'lerini de bu şekilde hemen otomatik olarak yapıyoruz. Bizim orada kaç tane makinemiz vardı bir sayalım. Hepsini Ultimate seviyesine de geçirebiliriz bununla beraber. 2, 4, 6, 7 tane makinemiz var burada. Bir tanesinde Elite eksikmiş bu arada. Bir tane fazladan yapalım. 7 artı 1 yani 8 tane de Ultimate kısmından yapacağız. Ve son olarak da bir tane daha Elite yapıyorum. Bu arada burada recipe varken bunlara tıklayamıyorsunuz normalde. Ctrl Shift ile birlikte tıklarsanız direkt olarak sizin burada crafting kısmı açılır. Hani ben buraya eşya varken tıklıyorum açılmıyor derseniz bunun sebebi de bu. Buradaki kabloları da ben genel olarak bağladım. Hepsinin giriş çıkışlarını ayarladım. Sadece burayı unutmuşuz mesela. Bunu da yapalım. Böyle up kısmına bir tane kart koyuyorum. Buna 15. channel diyorum. Export. Ve burada ben ön tarafı output olarak belirledim. Yani bu da east yapıyor. Şöyle map'ten bakarsak bu taraf east tarafı. East tarafından eşya çek dediğimde bunları da çekecektir. Çekilen eşyaları buraya yolluyor. Buradan da sistemimize gidiyor. Şimdi son olarak Energized Smelter koyacaktık. Onu da buraya yerleştireyim. Şöyle upgrade'lerimi takıyorum. Burada bir tanesi eksik kaldı. O da makinenin içerisindeki eşyaları çekemediğimiz için de. O da yapılmıştır. Onu da alalım. Şu an bunların hepsini Ultimate seviyesine çıkarmış olduk. Şimdi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi artık buraların içerisinde 9 tane slot var ve 9'arlı craft yapıyor. Ama burada bir sorun daha var. Bunlar çok yavaş çalışıyor gördüğünüz gibi. Bunları da hızlandırmamız gerekiyor bizim. Bunun için de mekanizmin enerji ve speed upgrade'leri var. Ben bunları da öğrettim. Yapımı şu şekilde. Ortaya bir tane Osmium Dust, 2 tane cam, 2 tane Infused Alloy. Bu da aynı şekilde kenarları aynı. Ortaya sadece Osmium Dust yerine Gold Dust kullanıyoruz. Şimdi bizim orada 8 tane makinemiz var. Her birine 8'er tane takacağız. Yani birer stack bunlardan yapmamız gerekiyor. Bunun için ne eksik? Infused kristalin eksik. Bunların hepsini öğretememiştim ya da buraya bağlamadığım için bazı şeyleri yapamıyordu. Infused kristali kendi elimizle yapacağız. Şimdi bunun yapımını daha önceden hatırlıyoruz. Crystalline Dust, Emerald ve Diamond istiyor. Ben bundan birkaç stack craftlayıp geri geleyim. Yeterince malzeme craftladım. Artık bunlardan 1.64'lerle craft recipesi verebiliriz. Bunlar olurken biz bir de şey yapalım. Refined Storage'ın crafting monitör gibi bir şey vardı. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen. İsmi crafting monitörmüş. Bunu yapalım. Bu da şuna yarıyor. Biz burada craft recipesi veriyoruz ve craftların ilerleyip ilerlemediğini göremiyoruz mesela. Bunu yaptığımız zaman içeride hangi craft hangi aşamada nerede ne kadar ilerliyor bunu görebiliyoruz. Mesela şu anda Infused Alloy'lar craftlanıyor olarak gözüküyor. Buraya gelip bakalım. Buradaki makine Infused Alloy'ları craftlıyor. Buradaki Gold Dust'ların çıkışını ayarlamamışız. Onu da ayarlayalım hemen. Bunun için bize Laser Oil lazımdı. Hemen buraya geri geldim. Buna ne diyoruz? Üst taraftan Extract yap. Bunun sayılarını ayarlamıştım. Ön taraftan yani istinden çıkış verecek.
Üst tarafı extract is tarafından. Ve bunu artık buradaki kısma bağladığım zaman, bunları da bağlamayı unutmuşuz. Şöyle bağlayalım. Artık buradaki gördüğünüz gibi goldlar yavaş yavaş gitmeye başladı. Burada şöyle bir sorunla karşılaşacağız. Buradaki respiler hızlandıkça burası bize yetişememeye başlayacak. O yüzden bunu da çözmemiz gerekiyor. Onu çözmek için Refine Storage'in upgrade'lerinden yardım alacağız. Bunlar ne upgrade'leri? Stack ve Speed upgrade'ler. Bunları da hemen sisteme öğretelim. Şimdi burada sadece sorun bizim sugarcane'lerimiz olacak ama sugarcane'leri ben bu şekilde öğretemiyorum. Bu recipe Skyblock resipisi olduğu için sanırsam Refine Storage ile çakışıyor. O yüzden bunu öğretemiyoruz. Onun haricindeki recipe'leri buraya öğretebiliriz. Bir tane stack yapacağız. Normal upgrade'i öğretmeyi unutmuşuz. Onu da öğretelim hemen. Bu şekilde bunu da öğrettik. Öncelikle bir tane stack ile başlıyorum. Ve yanına 2 tane de speed yapacağım. Çünkü orada 2 tane boşluk kalıyor. Crafting upgrade koymuştuk. Bunlar hızlı bir şekilde tamamlandı. Artık bunları gidip bizim buradaki interface'in içerisine koyabiliriz. Bunları içerisine koyduğum zaman artık buradaki eşyaları çok hızlı bir şekilde aktaracağını görebilirsiniz. Mekanizmin enerji upgrade'leri de olmuş. Bunları da takabiliriz. Stack'lerin de 40 tanesini alalım. Bunları da yavaştan takmaya başlayalım. Şimdi enerji upgrade'ler bunların harcadığı enerjiyi azaltıyor. Mesela şu anda bu 180 enerji harcıyor. Bunların 8 tanesini birden taktığım zaman bu sadece 18 enerji harcıyor. Şöyle upgrade kısmında da görebilirsiniz. 10x daha az enerji harcıyor. Burada görebiliyoruz. Ama buna speed upgrade ile taktığımız zaman artık bunun enerji miktarı burası da arttırdığı için 1.8K'ya çıktı ama çok daha hızlı bir şekilde üretiyor. O yüzden bunları speed takıyorsanız enerji takmayı unutmayın. Çok hızlı enerji harcar yoksa. Şöyle hepsine enerji upgrade'lerini taktık. Artık speed upgrade'ler de yapılmış olması lazım. Bunları da gelip böyle eksik kalan makineleri takıyorum. Artık tüm makineler son hızla çalışıyor olacak. Şuraya bir tane laser node koyalım. Artık buradaki mekanizmin otomasyonuyla neredeyse işimiz bitti. Sadece buradaki kartları üst taraflarını hızlandırmak kaldı. Bunu hızlandırmışız ama diğerlerini hızlandırmadık. Onları da hızlandırınca buraya yapacağımız herhangi bir şey kalmıyor. Şimdi bu bölüme ben Flux Network ile devam etmek istiyorum. Bunun sebebi de bizim buradaki Leadstone Engineering durmadan enerjisi bitiyor ve havadan durmadan düşüyorum böyle bu şekilde. O yüzden onu çözüm bulmak için Flux Network yapacağım. Flux Network hem kablosuz olarak enerji aktarmaya hem de kablosuz olarak bizim envanterimizi şarj etmeye yarayacak. Şimdi bunu yapmak için bizden Flux Network'ün de bunu istiyor. Bunun için de Ender Pearl istiyor. Peki Ender Pearl nasıl yapıyoruz? Ender Pearl'de Fragment ile yapıyoruz. Bunu da buradaki Ender Ore kısmını açmamız gerekiyor. Ender Ore'u yaparak başlayalım o zaman. Bu şekilde bunu craftladım. Buradaki Ender Ore kısmına verdim. Tek bakları da alalım üstümüze. Bunu da verdiğim zaman artık Ender Ore satın alabiliyor hale geliyoruz. Ender Ore kısmı burada. 12 tane tek bakı bunu satın alabiliyoruz. O zaman biraz daha tek bak yapalım. Ve artık buradaki Ender Ore'u satın alıyorum. Bunu kullanımlarına bakalım. Kaçıncı seviye miner istiyormuş? Sadece seviye 5 miner istiyormuş. Yani bunu hemen kurabiliriz. Buraya yeni miner frame'lerimizi koyabiliriz. Böyle 4 tane daha yaptım. Burası tamamlanmadı. Üstümüzdeki malzeme bittiği için. Artık bunları da buraya yerleştiriyorum. Bu arada bunları şu şekilde farklı farklı olmasının sebebi bunlar redstone gibi üzerine geçtiğiniz zaman parlıyorlar. Parladığı zaman da farklı bir blok gibi sayılıyor. Öyle olunca bunu building gadget ile buildleyemiyoruz. O yüzden kendimiz elle buildlememiz gerekiyor. Bu şekilde buildledik. Bunu hemen gidip miner'ını yapalım bir tane. Hatta bunu da direkt buraya öğretelim. Zaten denk geldikçe yapıyoruz bunu. Recipe'leri öğrettim. Bir tane miner yapıyorum. Bir tane de driver yapmamız lazım. Driver da öğretebiliriz buraya. Ben driver'ları 1x1 kullanmayı genelde tercih ediyorum. O yüzden buraya da 1x1 öğreteceğim. Miner'ımızı koydum. Üzerine de driver'ımızı koydum. Artık bu üretmeye başlayacaktır. Tabii ki de buraya ben single'ın bloklar da yapmam gerekiyor. Ben onları ayarlayayım, geri geleyim. Burası biraz daha hızlansın. Buradaki single'ımların da şu şekilde recipe'lerini çıkardım. Şu iki tanesi normal crafter recipesi. Buradaki ingot kısmı smelter recipesi ve bu ikisi de crusher recipesi. Artık bunları da otomatik olarak yapabiliyor olmamız lazım. Bizim elimizde biraz var ama şöyle bir denemek amacıyla bir tane daha yapalım.
Bakalım craftlayabilecek mi bunu herhangi bir sorun çıkarmadan. Buradaki machine doesn't accept item diyor. Yani bu ne demek oluyor? Makine eşyayı kabul etmiyor diyor. Biz buradaki kısmın side kısmını ayarlamamışız. Arka tarafına input, ön tarafından output diyorum. Auto sortunu açıyorum. Bunu zaten bağlamıştık. Çekme kısmını yapmış mıyız? Çekme kısmını yapmışız. Sadece bunu list olarak belirlemem gerekiyor. Artık buradaki eşyaları da çekiyor. Yani bize otomatik olarak Signal'ın blokta craftlayabiliyor. Artık buraya cap bloklarını da koyuyorum. Ve buraya birazcık ben Time in a Bottle'la hızlandıracağım. 6 saatlik daha burada süremiz var. Bayağı bir süremiz birikmiş. Bu arada bunu kilitlemeyi de unutmayalım. Şöyle bakalım bunu kaça kaç veriyor bize. Enrichment'a atarsak 2'ye 1 veriyor. Pulverizer'da da 2'ye 1 veriyor. Yani bunu direkt olarak Enrichment'tan geçireceğiz. Bu şekilde Enrichment'a koyuyorum ve oluşan şeyler bizim otomatik olarak sistemimize gidiyor. Bunların 9 tanesini birleştirerek de Ender Pearl elde ediyoruz. Bize 4 tane Ender Pearl gerekiyor şu anlık. 4 Ender Pearl ile birlikte de buradaki Research Paper Flux Network'ü yapabiliyoruz. Bunu da buraya veriyorum, artık Flux Network'e erişimimiz açıldı. Şimdi Flux Network'te bizim bir tane controller kesin yapmamız gerekiyor. Onun haricinde point ve flag'ları yapmamız gerekiyor. Bu ikisi zaten crafting eşyaları. Craft yaparken kullanılan eşyalar. Diğerlerinde de şu anlık ihtiyacımız yok. Belki bir tane configurator yaparız. Şimdi burada neyle başlıyoruz? Burada bizim Flux Task'la başlamamız lazım. Bunun için şöyle bir recipe sunmuşlar. Buradaki recipe de Refined Storage ile karışıyor. O yüzden kendimiz elle craftlayacağız sanırsam bunda. Ya da buradaki pattern'ı öğretebiliyorsak buraya öğretmeye çalışayım. Öğretemiyorsak kendimiz elle craftlayalım. Böyle koyuyorum, maalesef burada da gözükmüyor gördüğünüz gibi. O yüzden bunları elle kendimiz craftlayacağız. Bakalım kaç tane obsidianımız var. 9 tane obsidianımız var. Biraz redstone alıyorum. Bu şekilde koyduğum zaman artık flux stack elde edebiliyoruz. Bir stack'ten daha fazla şekilde elde ettik. Şimdi bunları kullanarak da diğer şeyleri craftlayacağız. Controller için bize ne gerekiyordu? 5 tane flux block gerekiyor. Önce bunları yapalım. Tabii bunun için bize daha fazla ender pearl gerekiyor. Böyle bakalım 5 tane daha yapabiliyoruz. Obsidianımız bitti. Daha fazla obsidian gerekiyor. Burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradaki ben fluid tankı sökeceğim. Bu fluid tankı da upgradeleyeceğim. Hatta bunu da sisteme öğretebiliriz direkt olarak. Bu şekilde bunları upgradeleyerek gidebiliyoruz. Basic'ini de öğretelim. Elite ve son olarak da Ultimate. Bunların hepsini öğreteceğiz. 256 kovalık sıvı tutabiliyor içerisinde. Böyle 2 tane bunun craftından istiyorum. Bir tanesini buranın üstüne koyacağım. Bir tanesini buraya koyacağım ki durmadan içerisinde lav olsun. Tekrar tekrar beklemek zorunda kalmayalım. Onu buraya yerleştirdim. Buradaki kabloyu biraz hızlandırmayı deneyeceğim. Çünkü çok yavaş aktarıyor. Bakalım bir etkisi oluyor mu? Sanırsam herhangi bir etkisi olmuyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ben bunu buraya koyup buradaki Fluid Absorber'ı hızlandırırsam buraya daha hızlı lavda olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de öncelikle buradaki tankı doldurmaya çalışıyor. Buradaki sıvı kabloları çok yavaş çalıştığı için biz mekanizmin sıvı kablolarını da yapabiliriz. Bunlar ne diye geçiyor? Mechanical Pipe olarak geçiyor. Şöyle yine aynı şekilde en üst seviyesini öğreterek başlıyorum. Advanced ve Basic. Basic için bir de bizim kova öğretmemiz gerekiyor. Bunu da öğretelim sisteme. Ben burada craftların çoğunu öğretmeye çalışıyorum. Sebebi de şu. Biz burada bir şeyler craftlarken normal elde craftlamaya çalıştığımızda ben videoyu durduruyorum ve uzun uzun bunları craftlıyorum. Ama bunların hepsini bu şekilde öğrettiğim zaman benim işim de çok kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bunları üretti. Şimdi burası yeterli kalıyordu. Bu sorun yok. Sadece alt tarafı değiştireceğim. Bu ikisine gidecek şekilde ayarladım. Sanırsam bunu branch olarak kullanabiliyoruz. Bir deneyelim. Maalesef kullanamadık. Bizim mekanizmin branch'i var mıydı? Sanırsam bir tane de mekanizmin branch'ini yapmamız gerekiyor. Bu da configurator diye geçer. Yapımı şu şekilde. Bir tane enerji tablet. Tabii ki de buraya değil, şu tarafa yapacağız. Bir tane enerji tablet yapıyorum. Onu da birleştirip configurator'a çeviriyorum. Artık buraya shift sağ tıkladığımda burası push ve pull şeklinde oldu. Pull yaptığım zaman gördüğünüz gibi buradaki bütün sıvıyı tek seferde buranın içerisine çekti. Yani buradaki tankı da doldurmuş oldu tek seferde. O zaman buradaki fluid tank burada kalabilir. Sebebi de biz zaten buradaki tablonun içinde çok fazla sıvı tuttuğumuz için istediğimiz zaman bunu direkt olarak doldurabileceğiz.
Artık buradaki plusçıların üst tarafına koyuyorum bunu. Ve biraz hızlandırıyorum. Burada da olabildiğince obsidian üreteceğim. Ben buradaki 2 tankı da tamamen boşaltayım, geri geleyim. Şöyle bir miktar daha obsidian elde ettim. Bunları da artık sisteme atıyorum. Şimdi bu obsidianlarla da artık daha fazla flux core yapabiliriz. 16 tane bundan yapabildik. Şöyle biraz daha ender pearl etmiştim. Bunlar da geliyor yavaş yavaş. Bundan daha fazla yapacağım. İlla ki kullanılır. Bir stack'ten daha fazla oldu. Ve bunu kullanarak da artık 5 tane flux block yapabilirim. Böyle biraz fazla oldu, sorun yok. 6 tane yaptık. Şimdi son olarak da flux controller yapmamız gerekiyor. Bunu da yapabiliyoruz direkt olarak. Şimdilik point'e ve plug'a ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. İleride ihtiyacımız olduğunda bunu da kullanırız. Şimdi bunu bizim, gerçi bir tane plug'a ihtiyacımız var enerjiyi çekebilmek için. O yüzden bir tane plug yapıyorum. Onun yapımı da şu şekilde. Şimdi bunu istediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Controller'ı. Ben buraya koydum. Yeni bir network oluşturacağım. Ve bunu tek başıma oynadığım için public yapabilirim. Arkadaşlarınızla oynuyorsanız ya da bir serverda oynuyorsanız bunu private ya da encrypted yapabilirsiniz. Şifresini yazabilirsiniz. Ben burayı public yapacağım dediğim gibi. Artık buraya seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bizim controller'ın rengi değişti. Ve son olarak buraya bir yere bir tane plug bağlamam gerekiyor. Enerjiyi tamamen şuradan alıyoruz. Buraya koyalım. Bu plug'ı da ben Budo'nun network'ına bağlıyorum. Bypass limit diyorum. Bypass limit buradaki transfer limite takılmamasını sağlıyor. Yani ne kadar enerji çekebiliyorsa o kadar çekecektir. Şimdi son olarak buraya wireless charging kısmına geliyorum. Ve buradaki seçebildiğim bütün her yeri seçiyorum. Nedense bütün modpacklerde buradaki main inventory kapalı oluyor. Bu şekilde yaptığımda artık otomatik olarak bizim Redstone Angel Ring'imiz şarj oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi enerji harcandıkça yenisi geri geliyor. Ve şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi durmadan buraya enerji aktarıyor. Yani artık enerjimiz olduğu sürece uçabiliyoruz istediğimiz kadar. Buradaki limiti de bypass yapıyorum. Şimdi bunu da yaptığımıza göre görevlerden biraz daha ilerleyebiliriz. Bu arada şuraya şöyle bir şey kurdum. Bunun üst tarafından ben ne veriyorum? Diyelim ki buraya geleyim. Şu şekilde essence blokları burada craftlıyorum. Üst tarafına koyuyorum. Üst tarafında craftlanan şeyler buraya geliyor ve otomatik olarak bir üst seviyesine upgradeleniyor. Onu da arkadan burada birçok upgrader yaptım. Bunun yapımı zaten kolaydı. Onları da arkadan buraya veriyorum ki otomatik olarak upgrade'lesin. Bununla beraber birçok advanced ve elite üretmeye başlıyorum. Bunları da ilerleyen zamanlarda kullanabiliriz. Biraz daha koydum buraya. Şimdi bizim neye ihtiyacımız vardı? Görevlerden ilerleyebilmek adına. Hemen bakalım şurada. İlk olarak Black Iron Frame yapmamızı istiyor bizden. Onun yapımına bakalım. Onun yapımı için birçok Black Iron Ingot, Tinted Glass ve Ultimate Titanium Ingot istiyor. Tinted Glass'ın yapımı da ametist şartlarla birlikte normal glass'ı çevirerek yapıyoruz. Bu şekilde sisteme öğretiyorum bunu da. Şöyle Black Iron'da öğretiyorum. Şimdi bunun respisini de biz buraya öğretebiliriz ama bunun için şöyle yapmamız gerekiyor. Buradaki malzeme sayısını saymamız gerekiyor öncelikle. Black Iron Ingot'u koyuyorum ve buna diyorum ki 36 tane Black Iron Ingot. Böyle bir tane Tinted Glass craftlamaya çalışıyorum. Bunun için ametistimiz eksik. Bunu da öğretmemiz gerekiyor sisteme. Şimdi hatırlıyorsanız ametist yapmak için biz Induction Smelter'da Safir, Ruby ve Peridot'u birleştiriyorduk. Biz Ruby'yi yapmıştık ama Safir ve Peridot'u yapmamıştık. Onları da buradan satın alabiliriz. Buradaki ore kısmına geliyorum. Neredeydi bu? Gem ore kısmındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bunu veriyorum. Ve buradan ilk olarak Ruby'yi almıştık. Safir'i alıyorum. Bir kere daha veriyorum ve Peridot'u da satın alıyorum. Artık ikisinde miner'ını yapabiliriz. Bunlar zaten seviye 6 miner istiyordu. Direkt olarak kurabiliriz yani. Onları da buraya kuracağım. Safirleri bu şekilde kurdum. Ruby'leri de bu şekilde kuruyorum. Ortasını da dolduralım. Buralar tamam. Bunlara sadece miner'lar ve signal'ın blokları ekleyeceğiz. Hemen onu da ekleyelim. Yani miner böyle yapalım. 2 tane driver'a ihtiyacımız var. Hemen bunu da yapıyorum. Ve son olarak da signal'ın blok alacağım biraz üzerime. Bunun craft'ı biraz sürecektir. O craft olurken biz bunların kurulumunu yapalım. Bu şekilde koydum. Üzerlerine driver'ları koydum ve son olarak ne lazım? Signal'ın bloklar lazım. Bu arada sadece bir tane eksikmiş. Bakalım gelmiş mi? O geldiyse hemen onu da alalım. Bir tane signal'ın blok gelmiş. Artık bunu da koyabilirim.
Şu anda bunları gördüğünüz gibi herhangi bir sisteme bağlamadık. Biz orada hepsini bir sisteme bağlamıştık ve otomatik olarak işleniyordu. Şu an bu platform hiçbir sisteme bağlı değil. Bunları da önümüzdeki bölümlerde buraya bir platform hazırladım. Buradaki mekanizmi kullanarak burada oluşturduğumuz platformda bunları da işleyeceğiz. Şimdi bunları biraz hızlandırayım. Hatta 64'te hızlandırdım. Zaten yeterince zamanımız var. Ayrıca bunları kilitleyelim. Buradan da Ruby alıyorum. Ruby zaten otomatik olarak daha önce de yapılıyordu. Bunları nerede işliyorduk bir ona bakalım. Pulverizer'da 1'e 2 veriyor. Enrichment'da 1'e 3 veriyor. O zaman Enrichment'da işleyeceğiz sanırsam. Burada direkt safir veriyor. Burada dustlarını veriyor. Dustlarını daha sonra ne yapıyoruz? Crystallizer'a atıp Liquid Glass'la birlikte işleyebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi bunların hızı da gayet hızlı. Böyle biraz daha hızlandırabiliriz. Bunları hızlandırırken sorun yaşamıyoruz. Çünkü buradaki Universal Cable'ların içerisinde çok fazla enerji birikmiş durumda. O yüzden bunları istediğimiz kadar hızlandırabiliriz. Buradaki kablo hepsini taşıyacaktır. Bunlar termal makineleri gibi çalışmıyor yani, anlayacağınız. Şimdi buraya geldim, dust yazdım. Ve buradaki dustları alıp artık crystallizer'ın içerisine atacağız. Bizim burada glass olan bir crystallizer'ımız vardı. Bunun içerisine atıyorum. Ve bunu da biraz hızlandırıyorum ki işler daha hızlı olsun. Bu arada bunların upgrade'ini de geliştirebiliriz artık. Çünkü bizim Enderium'a erişimimiz var artık. Şöyle bakalım ne istiyormuş bizden. Enderium Dust yapmamızı istiyor sanırsam öncelikle. Ya da direkt olarak Induction Smelter'da 2 tane Ender Pearl, LED ve Diamond Dust'ı koyarak yapabiliyoruz. O zaman bundan yaparak devam edelim. Çünkü oradaki makine çok yavaş çalışıyor. Onu da hızlandırmış olalım. Bizim Diamond'ları Crusher'da geçirerek Diamond Dust elde ettim. Artık buradaki Induction Smelter'ın içerisine gelip bu üçünü koyduğum zaman bize Enderium Ingot verecektir. Gördüğünüz gibi Enderium ingotlar geldi. Şimdi bunun kullanımına bakarsak bizden başka bir şey istiyor mu? Hardened Glass'ı zaten yapabiliyoruz. Sadece Lumium Gear'ı sanırsam yapamıyoruz. Lumium nasıl yapılıyor diye bakacak olursak da Silver Tin ve Advanced Technium Ingot'u birleştirerek yapabiliyoruz. Bunu normalde başka şekilde yapılıyor ama buradaki modpack'te bu şekilde yapmak istemişler. Bence bizim için daha kolay olmuş. Hemen onun gerekli eşyalarını da alalım. Ne istiyordu? Silver, Tin ve son olarak da Basic Technium Ingot sanırsam. Basic değilmiş, Advanced'da o zaman. Advanced Technium Ingot alalım şöyle bir stack'te. Bunları birleştirerek de Lumium yapabileceğiz. Şuranın resipillerinin bitmesini bekleyelim. Burası tamam. Bunu ve bunu koyduğum zaman artık Lumium da üretecektir. Buraya ben ufak bir otomasyon daha yaptım. Glass'ları buraya koydum. Glass'lar otomatik çekiliyor. Liquid Glass'a dönüşüyor. Aynı şekilde buradan gelip otomatik olarak buraya çekiyor. Bunların iki çeşidini aynı anda koymuyorum. Bunun sebebi de burada 2 tane slot var gördüğünüz gibi. Ruby'yi de buraya koyduğum zaman Ruby'yi de çekip buradaki slota koyuyor. O yüzden bunu istemiyorum. Artık buradaki Lumium'ları kullanarak Lumium Gear elde edebiliriz. Buraya Gear Mold takılı. Böyle direkt olarak bir 10 tanesini yapacağım ben burada. Yani 40 tane atacağım içeriye. Tabii ki de dışarı kenara kaydırdık. Ve 4 tanesini ayırdım. 36'yı buraya atıyorum. İlk ikisi geldiğine göre hemen bir tane upgrade yapabiliriz buraya. Şimdilik bunu alacağım buradan. Şöyle bakalım, gerekli tüm eşyalar var gözüküyor. Artık Resonant Integral Component elde ettik. Bu 3x hızlandırma veriyordu. Bu 4x hızlandırma veriyor. Bu modpack'te bunları daha fazla arttırabiliyoruz. Tabii ki de Dragon Steel'a geçmemiz gerekiyor bunun için. Henüz buna erişimimiz yok. Şimdi son olarak da sadece burada ruby'ler kaldı. Bu arada bunlara 2 tane daha kablo bağladım ki daha fazla hızlandırabileyim bunu. Ve ruby'ler de yavaş yavaş oluyor. Artık buranın üzerine chest koydum. Bunun içerisinde ruby'leri çekecektir ve birleştirip bize ametist verecektir daha fazla. Bu ametistleri Advanced or Essence kullanarak da yapabiliyoruz ama Advanced or Essence'ın üretimi bundan daha zor olduğu için ben bu şekilde üretmeyi tercih ettim. İleride Essence'ları daha kolay üreteceğimiz bir duruma gelirsek Essence kullanarak da bunları yapabiliriz. Şimdilik ametistlerimiz üretiliyor. Bize bunun için kaç tane lazımdı? 20 tane Tinted Glass lazımdı. Yani 20 tane Tinted Glass için bizim 40 tane ametiste ihtiyacımız var. Şöyle 16 tane yapabildik. 14 ile gelmiştir diye düşünüyorum. Bu arada şunların yerini kaybetmemek için şu şekilde koyacağım bunları da. Böyle dursun. Gerçi buraya koyarsak bunun önünü kapatır. Şurada dursun. 18 tane daha gelmiş. Ve bunlarla beraber 20 tane Tinted Glass'ı elde ettik. Bu kısım tamam. Diğer kısımda bizden ne istiyordu? 36 tane Black Iron Ingot istiyordu. 28 tane zaten elimizde var. 8 tane daha yaparsak 36 olacak. Neyimiz eksik? Netherite Ingot'umuz eksik. Bunun için bize ne lazım? Ancient Debris lazım. O da yok şu anda sistemde. Onu da buradan gidip almamız gerekiyor. Olabildiğince fazla alıyorum üzerine, hepsini işleyeceğim. Hatırlıyorsanız buradaki Crusher kısmı en fazla verimli olan kısımda. Buradaki Laser Node'u da hızlandırıyorum çünkü bu 8'li çekiyor en fazla. Buradaki şey sıkışma yaratıyor. O yüzden
Bunu da hızlandırmam gerekiyor. Oluşan 4 ileri alalım. Bunları da artık enrichment'ın içerisine atabiliriz. Artık bize bayağı bir netherite scrap geldi. Bunları da godlarla birleştirip netherite ingot'a çeviriyoruz. Bu şekilde bunları çevirmeye başladım. Aslında buraya koysak daha hızlı elde ederiz sanırsam. Bunlar da işlenmeye devam etsin bu süreçte. Buradaki ruby'leri de alıyorum. Artık netherite ingotları atıyorum ve 8 tane daha black iron ingot isteyeceğim. Böyle 8 tanenin craft'ını verdim. Direkt bu da tamam. Ne eksik? Ultimate Technium ingot eksik. Onu da alalım üstümüze hemen. Artık bunu craftlayabiliriz. Hatırlıyorsanız geçen bölümde Ultimate Crafting Table yapmıştık. Buranın içerisine gidiyorum, koyuyorum bunu ve alıyorum. Black Iron frame tamamlandı. Şimdi bunu kullanarak da bizim kuantum kompresör yapmamız gerekiyor. Burada 56 tane bizden Black Iron ingot istiyor. Onu craftlayarak başlayalım. Böyle 56 tane craftını verebiliyorum. Onun yanında bizden Enrichment Diamond istiyor. Onları da alalım hemen. Başka ne istiyor? Başka sadece Black Iron ingot istiyor. Bunlar da tamam. Artık bunu da craftlayabiliriz. Bu şekilde kuantum kompresörümüzü de craftlamış olduk. Buradaki diğer 2 tane eşyayı craftlamayacağım. Çünkü bunların neye yaradığını şu anda bilmiyorum. Şöyle kullanımlarına bakarsak herhangi bir şey de göstermiyor. O yüzden burada kuantum kompresörü yaptım ve burada bırakmış oldum oradaki kısmı. İhtiyacımız olursa ilerleyen zamanlarda onu da yapabiliriz. İşte bunu açtığımız zaman hem enerji ihtiyacı var hem burada bir katalist ihtiyacı var. Şimdi bunu ne için kullanacağız ona bakalım. Biz burada Essence kısmından ilerleyip bitirdiğimiz zaman Hellish Technium'a girebiliyoruz. Hellish Technium'a girdiğimizde de bizden Technium Singularity istiyor. 8 tane Ultimate'i Catalyst kullanarak birleştireceğiz ve Technium Singularity elde edeceğiz. O zaman bunu yaparak başlayalım. Ne istiyor bizden? Ultimate Component istiyor. Bunun için Luminescence'a ihtiyacımız var. Yapımı oldukça kolay. Sadece Gunpowder'ımız eksikmiş. Gunpowder'ı henüz daha önce yapmadık. Bunun yapımına bakalım. Crusher'da Flint'i geçirerek yapabiliyormuşuz Gunpowder'ı. En mantıklı yöntemi bu gibi duruyor. Üzerimizde sadece 15 tane Flint varmış. Flint'i nasıl elde ediyoruz? Daha kolay bir yöntem var mı diye bakalım. Gravel'dan birebir şeklinde elde edebiliyoruz Flint'i. Daha önceden hatırlıyorsanız biz bunları Crusher'da yapıyorduk ve birebir elde edemiyorduk. Böyle bunları değerleştiriyorum. Bu arada şurada olan ruby'leri de aktaralım buraya. Çalışmaya devam etsin. Bunları da buradaki Crusher'dan geçirdiğimiz zaman bize Gunpowder verecektir. Artık bu Gunpowder'ı kullanarak da Luminescence craftlayabiliriz. Şöyle 8 tane craftlayabildik. Bize bundan 4 tane gerekecek. Yani 8 tanesi yeterli olacaktır. Bundan 4 tane craftlıyorum. Ve artık 4 tane Ultimate Component yapıyorum. Ve bunu da Ultimate Catalyst'e çevirdim. Artık bunu gelip Quantum kompresörünün içerisine attığımız zaman bu şekilde craft'ını yapacaktır. Tabii ki de bunun bizden enerji de istiyor. Enerjiyi de şöyle yapalım. Flux Network'ta plug'ı yapmıştık ama point yapmamıştık. Bunu da yapalım. Bunu da göstermiş olayım. Şöyle bir craft'ı var. Ortaya redstone, kenarlara 4 tane flux core koyuyorum. Bunu gelip bir makineye bağlayabilirsiniz ya da bir kabloya bağlayabilirsiniz. Network'ünü seçtim. Artık buranın içerisine enerji aktarmaya başladı gördüğünüz gibi. Ve bunun limiti olmadığı için, yani burada bypass limit yapabildiğimiz için 10 milyon enerjiyi çok hızlı bir şekilde aktarmış olduk. Burayı da tamamladık. Şimdi Hellish Technium Ingot için bizden ne istiyormuş? Bol bol Block of Netherite, Black Iron Ingot, Refined Glowstone Ingot. Bunu daha önce yapmamıştık sanırsam. Bunu da Osmium ve Glowstone'u birleştirerek yapıyormuşuz. Hemen bunu da yapalım. Buradaki Compression faktörünün içerisine geldim. Bunun içerisine Glowstone'ları atıyorum. Bunun çıkışlarını da ayarlamamışız. Input'u koymuşuz ama output'u koymamışız. Hemen output'unu da koyalım. Black Channel'dan extract yap dedim. Ve bunu east olarak belirlemem gerekiyor. Bu arada buraya gördüğünüz gibi Osmium gelmiyor. Bunun sebebi de buraya ayarlamamıştık Osmium'u. Buraya ben bir stack'te Osmium'u koyuyorum ki buradaki makinenin içerisine aktarsın. Input output'u sanırsam ayarlı değil. Alt taraftan input, arkadan da input alacak. Alt taraftaki ekstra gerçi. Auto sort'unu da açıyorum. Artık gördüğünüz gibi refined o glowstone'ları üretiyoruz. 4 tane refined glowstone, 4 tane soul sand. Hemen soul sandlerimizi de alalım. Soul sandleri aldım. Refined glowstone'ları aldım. Bir miktar daha black iron ingot craftlayacağım. Bunlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve son olarak da bize kaç tane netherite blok gerekiyor? Tam tamına 8 tane netherite blok gerekiyor. Ve 8 tane de bunun craftını verdim. Artık bunları da birleştirip yeni
ingotumuzu elde edebiliyor olmamız lazım. Bunları Ultimate Crafting'de birleştirebiliriz. Bu şekilde yaptığımda Hellish Teknium ingotu artık elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi modpack'in sonuna yavaş yavaş yaklaştık ama buralara girmeden önce bizim tabii ki de buradaki Teknium ingotları da otomatikleştirmemiz gerekiyor. Mesela Netherite yaparken ben gidiyorum her seferinde Induction Smelter'da Gold ve Netherite Scrap'i geçiriyorum. Netherite Scrap için Enrichment içerisine 4 Netherite atıyorum. Onun için Crush'ın içerisine Enchant Debris atıyorum. Bunları henüz otomatikleştirmedik. Yani buradaki kısımda otomatikleştirmemiz gerekiyor ki buradaki ilerleyen kısımlarda işimiz daha kolay olsun. Aslında buradaki tüm sistemi bir yerlere bağlamamız lazım bizim. Bunu nasıl yapabiliriz diye bir bakalım. En mantıklı yol neresi? Diamond üretmek için en mantıklı yol, yanlış hatırlamıyorsam, Enrichment Chamber'da 2'ye 2 şeklinde veriyor. Diğerleri de 2'ye 2 veriyor ama bu daha hızlı çalışıyor. Burası için Enrichment. Burası için de yanlış hatırlamıyorsam Enrichment. Osmium için zaten mecburen mekanizmin bir makinesini yapacağız. Şöyle bakalım, Enrichment'ta 1'e 2 veriyor. Burası da tamam. Uranium kısmına bakalım. Burada Pulverizer'da da 1'e 2 veriyor ama Enrichment yine aynı şekilde hızlı çalışıyor. Yani anlayacağınız üzere buradaki neredeyse tüm minerlar Enrichment Chamber istiyor. O zaman bir tane Enrichment Chamber craftlayarak başlayalım. Burada Steel Casing'i öğretmemişiz. Onu da öğreteyim sisteme. Şöyle Enrichment Chamber'ı yaptım. Bunların upgrade'lerini de yapıyorum hemen. Neyimiz bitti? Osmium ingotumuz bitti. Böyle Advanced, Elite ve Ultimate'in craftını da istiyorum. Bunlarla beraber benim upgrade de istemem gerekiyor. Şöyle 8 tane speed ama Refined'ın upgrade'ini istedik. Yanlış upgrade istedik. Bundan isteyeceğiz. 8 tane enerji ve 8 tane speed istiyorum buradan. Neyimiz eksik? Glass'ımız eksik. Bütün glass'ları buraya koyduğum için glass'ımız bitmişti. Hemen buradan alıyorum. Şöyle 8 tane de speed upgrade istiyorum. Artık bunları da ben buraya kurmak istiyorum. Enrichment'ı koydum. Upgrade'lerini takıyorum. Şimdi buraya ne lazım? Buraya enerji getirmemiz lazım. Bunu da ben point ile yapayım yine tekrardan. Şöyle bir tane point yaptım. Bunların altından kablolar bağlayacağım yine ama kablolar point'e bağlanmış olacak. Ve bu şekilde enerjiyi buraya aktarmış olacak. Şimdi buna enerji geliyor. Buna eşyaları getirmemiz lazım. Ya da farklı bir yönteme daha gidebiliriz. Şu anlık farklı bir yönteme gitmek istiyorum. Biraz daha basite kaçacağım. Ama ilerleyen zamanlarda bunları da otomatikleştireceğiz tamamen. Şimdi buraya gelip Crafter'ı yazıyorum. Ben burada Gold Crafter, Diamond Crafter'ı öğrettim. Hatta Netherite bile öğrettim. Sadece Oak Plank eksikmiş. Bunu nedense öğretmemişiz daha önceden. Böyle onu da öğretelim. Yanlışlıkla speed upgrade yapmıştık. Bu speed upgrade'leri de buradaki crafter'ların içerisine takabiliriz. Bunların craft'ları daha hızlı yapmasını sağlayacaktır. Şöyle Netherite crafter'ı artık craftlayabiliyoruz. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Hepsini craftladı. Bununla gelip buradaki enrichment'ın arka kısmına koyacağım ben. Şimdi burayı nasıl yapacağım? Buradaki bütün bloklardan birer tane alıyorum. Şimdi bunların kullanımına tıklayacağım. Enrichment'ın içerisinde nasıl geçiriliyorsa bunun respisini vereceğim. Burada 18'e 9 şeklinde mesela craft vereceğim. Çünkü bu 2'ye 1 veriyor. Ben çıkışları 9 olacak şekilde hepsini ayarlayacağım. O zaman bunları tek tek ayarlayayım. Geri geleyim hemen. Bir tane Ultimate Crashing yaptım. Daha önce elimize almamışız galiba. Ultimate versiyonları elimize almadığımız için böyle bir achievement açılmamıştı. Burada bir achievement da açıldı. Artık bunlara upgrade'lerini takıyorum. Enerjiyi eksik almışız biraz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben buraya hem Smelter'ı koydum hem de Crusher'ı koydum. Bunun sebebi de bazı recipe'ler Crusher ya da Smelter'da istiyor. Mesela ne gibi? Buradaki osmiumları biz osmium dust'a çeviriyoruz. Osmium dust'ı burada tekrar pişirmemiz gerekiyor osmium ingot elde etmek için. Aynı şekilde biz buradaki Ancient Debris'leri Dirty Netherite Scrap yapıyoruz. Daha sonra Dirty Netherite Scrap'ten de şöyle Netherite Scrap'e çevireceğiz. Bunu da respisini buraya hazırladım. Bir şeyler unutmuş olabiliriz ama şu anlık aklıma gelenler bunlar. Artık oraya da bir kablo çekip sisteme bağlayabiliriz bunları da. Şu kablonun craft'ını da öğretebiliriz ama buradaki crafter'lar doldu. Bir tane Netherite Crafter yapabiliyor muyuz diye bir deneyelim. Sanırsam bir tane daha yapabiliyoruz. Yeterli malzememiz var gibi gözüküyor. Artık buradaki Crafter'ı da Netherite seviyesine çevirebiliriz. Netherite seviyesi çok daha hızlı çalışıyor bu arada. Çevirmeniz sizin için yararlı olur. Böyle Iron Crafter'a bakarsak Iron Crafter 1x hızında çalışıyor. Ama Netherite Crafter'a bakarsak
Netherite Crafter base speed'i 125x. Yani buradaki Iron Crafter'dan 125 kat daha hızlı craft yapıyor. O yüzden şöyle tüm recipe'leri buraya aktarmaya çalışıyorum. Bunları da buraya aktardık. Son bir tane kalmış. Bunu da atalım. Artık Cable Craft'ı verebiliriz. Ve gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde bunları craftladı. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Ben bunları buradan alttan çekip buradaki sisteme bağlayacağım. Bunu ayarlayayım, hemen geri geleyim. Onları da bağladık. Artık son olarak ne kaldı? Bizim bir tane driver controller yapmamız gerekiyor. Şöyle neyimiz eksikmiş? Redstone komparatörleri bilmiyoruz. Böyle 6 tane bundan yaptım. 2 tane de bundan yapabiliyorum. Bununla beraber bir tane daha driver controller yapıyorum. Ayrıca böyle bir şey daha yapmam gerekiyor. Hatırlıyorsanız biz burada ne kullanmıştık? Oak trimler kullanmıştık birbirine bağlamak için. Buradaki sistemde de aynı şeyi kullanacağım. Böyle 1.64'lük oak trim craftladım. Biraz fazla craftladım ama sorun değil. Bunu nereye koyacağım? Controller'ı buraya koyuyorum. Artık buradaki gördüğünüz gibi diamond ore'u görüyor. Ama bunları da birbirine bağlamak istiyorum bu şekilde. Hepsini şu şekilde birbirine bağlayacağım ki hepsine tek tek external storage bağlamak zorunda kalmayalım. Bunun bir range'i var mı? Bu konuda bir fikrim yok. Yani ne kadar uzatabiliyoruz bu drawer'ları onu bilmiyorum. Bu tarafa gittiğimizde görebiliriz herhalde. Şöyle bakalım en son eklediğimiz şey ne? Peridotor. Burada Peridotor'u da görebiliyorsak 1849 tane var mesela. O buradaki olması lazım. Aynen. Yani hepsini görebiliyoruz. Artık buraya ne kaldı yapmamız gereken? Bir tane external storage bağlamak kaldı. Bunu da sisteme öğretebiliriz. Bunu da öğrettik. Artık buradaki driver'ı bağlıyorum. Buradaki driver'da external storage yardımıyla sisteme bağladım. Şöyle bir şey yapalım. Burada kitlemeyi unuttuğumuz bir şey varsa şöyle bunu ilk kere tıklıyorum. Hepsi kilitlenmiş oldu şu anda. Ayrıca şuradaki rafter'ları da ben sisteme bağlayacağım. Bunları da sisteme bağladık. Artık daha fazla şeyi otomatik olarak yapabiliyoruz. Oraya bir de interface yapmamız gerekiyor. Tabii ki de eşyaları çekebilmek için. Bu interface'i de aslında sisteme öğretsek güzel olur. Çünkü durmadan yapıyoruz. Böyle interface, exporter ve son olarak da importer'ı sisteme öğretiyorum. Bunları da buraya koydum. Artık interface'i otomatik olarak craftlayabiliyor olmamız lazım. Bunu da otomatik craftladık. Artık bunu alalım. Yanımıza biraz laser node aldık. Tek ve speed upgrade'i alalım. Bunu da artık buraları bir yere bağlayabiliriz. Nereye bağlayalım? Direkt aşağıya bağlayalım. Çok gözükmesin hatta. Bunların altına koyuyorum. İçerisine stack speed'i koydum. Artık burada ne yapacağız? Burada bunların üzerine ben laser notları ekleyeceğim. Down'dan item channel 1'den çekebiliriz direkt. Ve burada arkadan input üstten output şeklinde ayarlayacağım. Şimdi bunların herhangi birinin recipe'sini verelim bir deneyelim. Mesela Nether Quartz. Burada 1.64'lük Nether Quartz recipe'si veriyorum. Buranın içerisine geldi. Hepsi işlendi gördüğünüz gibi. Ve artık son olarak ne kaldı? Bunları işlenenleri buradaki interface'in içerisine aktarmak kaldı. Üst taraftan item input yapıyorum. Ortadakine bağladım. Sağa sola bağladım. Artık buradaki gördüğünüz gibi craftları da otomatik olarak sisteme çekti. Yani bu ne demek oluyor? Diyelim ki biz Black Iron ingot istiyoruz. Ve 1.64'lük verelim. Netherite ingot eksik. Buraya geliyorum. Buradaki Netherite ile öğretiyorum mesela. Şimdi bunun son ayarlamaları down'dan item çekmesi gerekecek. Extract 8. Bunun down tarafına da item import yapacağım. Şimdi bakalım. Buraya geldim ben. Ne istedim? Black Iron ingot istedim mesela. 1.64'lük istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki recipe'ler buraya geliyor. Otomatik olarak craftlanıyor. Arkadaki interface'in içine gidiyor. Ve interface de bunları sisteme yolluyor ve craft'ı tamamlamış oluyor. Şöyle bakalım, herhangi bir craft kalmamış. Bu da 71 oldu. Yani ne yaptık biz burada? Buradaki gördüğünüz tüm miner'ları yarı otomatik olarak yapmış olduk. Tabii ki de bunları buradaki sistem gibi tam otomatik yapabiliriz. Ama buna ne kadar ihtiyacımız olur? Ona göre ilerleyen zamanlarda bunları yaparız. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.